Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölüm fazla uzun olmayacak. Oyun içi ayarlarımı göstereceğim, taktiklerimi göstereceğim. Ekran ayarları, kamera ayarları, kol ayarları hepsini anlattığım bir video olacak. Umarım sizin de işinize yarar. Uzun zamandır yorumlarda zaten söylüyordunuz taktik videosu çeker misin diye. Bir de bu ayarları merak ediyordunuz, kamera ayarlarım falan. İşte bu bölümde artık onları öğreneceksiniz. Hepinize iyi seyirler. Şimdi buradan bir ayarlarımıza bakalım. Zaten online oynayanlar biliyor, bu ayarlara dokunulmuyor. Bunlara da ben hiç dokunmuyorum. Ara pas desteğidir. FIFA antrenör modu bende gizliydi ama sadece o yönlendirmeli koşuyu açtığım için buradaki de otomatik olarak göstere dönüyor. Yani bunu ben normalde gizli kullanıyorum ama oyun içinden onu ben göstereceğim şimdi. O koşuyu oyuncunun önündeki o mavi koşu çubuğu, yön göstergesi nasıl çıkıyor onu da göstereceğim. Soranlarınız oluyordu oyuncuyu nasıl koşturuyoruz diye. Zamanlamalı bitiricilik açık oynuyorum zaten. Sonraki oyuncuya geçme göstergesi L1'e bastığınız zaman hangi oyuncuyu seçeceğinizi gösteriyor. Üzerinde bir turuncumsu bir ikon yanıyor, böyle bir simge yanıyor. Bunlara dediğim gibi hiç dokunmuyorum. Bunu farklı oynayanlar var ama ben hava toplarında ve boşta kalan toplarda oynuyorum. Otomatik değiştirme hareket yardımı yok. Uzaklaştırma desteği yönlü. Oyuncu kilidi açık her ne kadar kullanmasam da. İkon değiştirmede sağ analogun üzerine bastığımızda oyuncuların üzerinde sağ analogu nereye çekersek hangi oyuncuyu seçeceğimizi gösteren simgeler çıkıyor. Çok kullanmıyorum. Oyunun başlarında biraz denemiştim ama çok vakit kaybettiriyor. Bu zaten kesinlikle oyuncu ile ilgili olması lazım. Yerden pas desteği falan bunlara hiç dokunmuyorum. Sadece kafa vuruşuna bir şey yapıyordum galiba. Analog sprinti kapalı. Bu da ne? Hemen söyleyeyim. Koşuyu R2 kullananlar için geçerli aslında bu ayar. R2'de görüyorsunuz abi, gaz pedalı gibi. Yani sonuna kadar bastığınızda daha fazla koşuyor eğer bu açık olursa. Yani az basarsanız R2'ye az koşar. Sonuna kadar basarsanız son hızda koşar. Ama bunu kapalı oynarsanız az da bassanız çok da bassanız oyuncu son hızında koşuyor. O yüzden ben bunu kapalı oynuyorum. Yani ben oyuncuyu koşturduğum zaman en son hızda koşmasını istiyorum. Pası alan oyuncu kilidi şöyle. Pası attınız. Son ana kadar pasın yönünü değiştirme imkanınız var. Ama bunu erken yaparsanız top nereye bakarak pas attıysanız anında kilitleniyor ve bir daha değiştiremiyorsunuz. O bakımdan bunun geç olması aslında bir yerde iyi bir yerde kötü. Titreşimler zaten kapalı oynuyoruz. Onun dışında başka bir şey yok. Benim ayarlarım da böyle. Klasik ayarlardan tek farkı kare şut bende. Yuvarlak orta. Onun dışında hiçbir farklılık yok klasik ayarlardan. Aynı şekilde defansta da tam tersi. Koşuyu yani R2 olarak kullanıyorum. Önceden ben de R1 ile koşuyordum ama R2 ile koşmak daha mantıklı. Evet, burada anlatacaklarım bu kadar. Oyun ayarlarına geçelim. Bunlar zaten offline mod. Bunu geçtik. Evet, kamera. Kameram ortak sezon. Yani önceden ben tele yayın oynuyordum. Nerede? Aynen, tele yayın oynuyordum. Şimdi ortak sezona döndüm. Daha yukarıdan görüyorsunuz. Daha çok alana hakimsiniz. Kamera ayarlarımı özel yapıp 15'e 5 oynuyorum. Benim kamera ayarım bu. Bunu tabii bir offline moda girip yani Santra moduna girip oradan kamera açısını bunlara bakarak ayarlayabilirsiniz. Buna maç içinde girdiğiniz zaman zaten ayarlı şeklinde gösteriyor buradan. Düşürdüğünüzde ve arttırdığınızda hemen şu siyah ekranda görünüyor. Aynı şekilde yakınlaştırmayı da 5 yapıyorum. Zaten ortak sezonun amacı biraz yani geniş açıdan görmek olduğu için fazla yakınlaştırma kullanmıyorum. Ama kamera yüksekliği böyle biraz daha tepeden görsün istiyorum ben. Öyle alışmışım. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bunu ben oyuncu adı ve göstergesi olarak kullanıyorum. Siz de oyuncu adı göstergesi olarak kullanın. Çünkü oyuncunun tepesinde adını görmek mantıklı. Yani topun kimde olduğunu bilmeniz bence güzel bir şey. Atıyorum yani Messi ise ne bileyim soluna çeker plase atarsınız ya da ayırt edemeyeceğiniz bir oyuncuysa ona göre oynarsınız. Bunu oyuncu adı çubuğu yaptığınız zaman galiba şey oluyor. Oyuncunun adı yanmıyor, sizin kullanıcı adınız yanıyor galiba. Aynen öyle bir şeyler olması lazım. Ama ben de oyuncu adı ve göstergesi olarak. Buradan başka bir şey var mı? Radar 2D kullanıyorum zaten. Rakip radar rengini falan da ayarlayabiliyorsunuz buradan. Kendi radar renginizi de ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu mesela soluk şu anda bende çevrim içi kimlik göstergesi. Bunu açık yaptığınız zaman oyuncunun üstünde sizin adınız görünüyor. Yani sizin online ID'niz görünüyor. Onu bazıları açık oynamak istiyor. Bu mesela ben şeyi kapatabilirim ya. Şurada zaman ve skor göstergesi değil de skor saati açılır menüsü. Bu bazen benim oyunumu çok etkiliyor. Orada oyuncunun istatistikleri falan çıkıyor.
görmek istemiyorum. Mesela onu kapatabilirim ama şimdilik açık kalsın. Onun dışında burada herhangi bir şey yok. Başka bir şey yok zaten. Kurallar falan. Aynen bunlara dokunamıyoruz. Evet, şimdi gelelim benim taktiklerime. Yani biliyorsunuz ben VL'de çok fazla, en fazla 14 yaptım. Çok iyi bir oyuncu değilim. Ama taktiklerin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ben mental bakımdan belli bir seviyeye çıkamadığımı düşünüyorum. Taktiklerle bir alakası yok zaten. Yani şimdi taktikleri göstereceğim ama gerçekten taktiklerle hiçbir alakası yok bu oyunun. Yani bu oyunu doğru oynayan biri, yani ne bileyim, üçlü defansla bile iyi şeyler yapabilir. Yani taktik önemli değil mi? Önemli tabii ki. Orası ayrı ama yine de dediğim gibi mental durum daha önemli. Şimdi arkadaşlar bu benim, bunu da soranlar oluyor. Bu benim, hatta şöyle göstereyim. Bu kadro benim taktiğim, yani diziliş taktiğim. Kimya taktiğim. Bu oyuncular kimya için bu şekilde, yani Ronaldo, MO falan oynamıyor tabii ki. Keane, MO, yani Uribe defansif adam, santrafor oynamıyor. Bu benim kimya için dizilişim. Bunu bilmeyen arkadaşlar var. Bunu izlerse zaten aydınlanacak. Soranlar oluyor çünkü hala neden böyle Ronaldo'yu orta saha oynatıyorsun falan diye. Bu benim oyun içi taktiğim değil. Bu benim kimyayı oluşturabilmek için yaptığım 4-3-3 taktiği. Yani 4-5-1'de kimyalanıyor, 4-3-3'te kimyalanıyor falan. Bunları zaten çokça görürsünüz. Şimdi geçelim esas kullandığım oyun içi taktiklerime. Abi ilk ben geçen seneden beri hep 4-2-2-2 oynuyorum. Sevdiğim bir taktik. Defansif tarzım böyle: genişlik 50, derinlik 45. Derinliği bir tık daha düşük oynuyorum. Bu sene böyle 100 üzerinden getirmeleri de güzel olmuş. Hücumda aynı şekilde buralar dengeli. Yani ben de size dengeli oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü her oyun şeklini, yani orada oyuncular belirliyor, her oyun şekline ayak uydurabiliyorsunuz. Ama atıyorum bunu hızlı oyun kur, uzun top, yavaş oyun kur. O şekilde de kendinizi bir klasmanda iyi bir seviyeye getirip onu da sürekli oynayabilirsiniz ama her rakibe karşı o taktik işlemez. Onu söyleyeyim. O yüzden dengeli kalmanız bence en mantıklısı. Genişliği ben bir tık yine düşük oynuyorum. Çünkü ataktayken oyuncuların arası çok açılmasın istiyorum. Özellikle 4-4-2 taktiğinde bu oluyor. Ama 4-2-2-2'de de 2 MO arası fazla mesafe olmasın diye MDO'larla biraz daha böyle şey oynuyorum. Oyuncular birbirine yakın. Yani 50 şöyle oluyor. Ben biraz daha yaklaştırıyorum birbirine. Ceza sahasına yüklen 6'da, köşe vuruşları ve serbest vuruşlar 1'de. O köşe vuruşu taktiği zaten bu 1 olursa yapılıyor. Çünkü bakın şurada en aşağıda bir tane sarı adam var, görüyorsun. Bakın 2 tane yaptık mı o adam kalenin dibine gidiyor. Zaten bizim orta açtığımız adam o. O yüzden bunun 1'de kalması lazım eğer o korner taktiğini yapmak istiyorsanız. Dizilişim bu şekilde zaten. Bunu maç içinden biliyorsunuz. Şimdi gelelim talimatlara. Forvetlere ben göbekte kal veriyorum. Eğer staminalarına güveniyorsanız, dayanıklılıklarına güveniyorsanız bunlara defansa dön de verebilirsiniz. Ki ben vermişim mesela. İkisine de defansa dön vermişim. Arkaya koşu yap genelde veriliyor ama ben çok vermek istemiyorum. Çünkü topu alır almaz arkaya koşu yapıyorlar. Benim pas atacak imkanım kalmıyor. Ben zaten oyuncumu L1 ile koşturuyorum. Yani kendim arkaya koşturmak istediğim zaman onu ben zaten yapıyorum. O yüzden bunu dengeli, mesela dengeli de ama şey de oluyor. Yani kendi de arkaya koşu yapabiliyor. O yüzden mesela bunu hedef oyuncu olarak da yapabilirsiniz, o koşuları yapmasını istemiyorsanız. Forvetler böyle. Göbekte kal, defansa dön. MOO'lar, yani kanat gibi kullandığım MOO'lar, defansa dön var sadece. MO'lara zaten ben genelde çok fazla dokunmam. 2 CDM'den defansif olana ataklarda geride kal ve merkezi kapat veriyorum. Diğerine de, yani bir tık ofansif olana da defansa da yardım ediyor zaten. Benim oradaki oyuncu seçimi biliyorsunuz. Hem biraz defansı olacak hem de o defansif oyuncunun yanında atağa da katılabilecek. O yüzden buna merkezi kapat veriyorum ki ataklarda geride kal vermiyorum. Çünkü ileri çıkmasını istiyorum. Ki zaten Gravenberg'de de golleri o şekilde buluyoruz. Bekler ataklarda geride kal. Bunda taktikte 4-2-2-2'de MO olduğu için gördüğünüz gibi şeyin önü biraz boş, Alexander Arnold'un. O yüzden bindir veriyorum. İçe katet vermiyorum. Ters koşu vermiyorum. Buna bindir veriyorum. Yani o çizgiden dümdüz koşu yapıyor. Aynı şekilde diğer bek de öyle. Defansta zaten bir şey yok. Kalecide de bir şey yok. 4-2-2 taktiklerim böyle. Aslında genel olarak taktiklerim böyle. Yani her diğer taktiklerde sadece pozisyon değişiyor. Şeyler aynı.
Talimatlar aynı. Şimdi gelelim 4-4-2'ye. Bu sene bunu da çok oynuyorum. Geçen sene de çok oynuyordum. Burası yine aynı. Burada bir şey değiştirmiyorum. Diziliş zaten yine bu şekilde. Yine pek bir fark yok. Bunun tek farkı 4-4-2'de MDO yok. MO var. MOO yok. Kanat var. Sol kanat, sağ, sol orta saha, sağ orta saha var. Aynı şekilde göbekte kal, defansa dön. Bu sefer 4-4-2'de 4-2-2-2'den farklı olarak MOO olmadığı için ve biraz daha sağ sol orta saha oyuncuları geride olduğu için defansa dön yine var. Arkaya koşu yap veriyorum çünkü biraz daha ileri çıkmasını istiyorum ve orta için ceza sahasına geri veriyorum. Çünkü bunlar santrafordan biraz uzak. Kanatlardan geldiğim zaman mesela Neres'le geliyorsam Robbie Keane'in içeri girmesini istiyorum ki ortada kalabalık olalım. Yani bunu gerçi buradan da ayarlayabiliriz. Ceza sahasına yüklenden de ayarlayabiliriz ama ben yine o talimatı da veriyorum. Yani sağ ve sol orta sahalarda defansa dön, arkaya koşu yap ve orta için ceza sahasına gir var. Uribe ile Gravenberg'de bu sefer ikisinde de merkezi kapat, ataklarda geride kal var. Çünkü dediğim gibi bu taktikte MDO değil bunlar, MO, yani daha ilerideler. O yüzden ikisinin de ataklarda geride kalmasını istiyorum ki herhangi bir karşı atakta, kontrada boş yakalanmayalım. Ama her türlü yakalanıyoruz zaten. Bu sefer beklerde yine geride kal var ama bindir vermiyorum. Niye? Çünkü abi önünde zaten Neres var. Aynı hizadalar. Bunu ben dengeli bırakıyorum. Biraz daha içe kat etsin bazen. Bazen yine bindirsin. Tamamen beke bırakıyorum. Bilgisayara bırakıyorum yani nasıl koşturmak istiyorsa. Çünkü önünde Neres var. Eğer MOO olsaydı önü boş olacağı için bindir verecektim. Ama bunda dengeli de. Pek kullanmadığım 4-2-3-1 taktiğim var. Burası yine aynı dediğim gibi. Zaten çok dengeliyi bozmuyorum. Diziliş bu şekilde. Ronaldo forvet, Corona bu sefer cam. Bunda herhangi bir talimat yok. MOO'larda da defansa dön var. Bunlara orta için ceza sahasına da gir diyebilirim ama bu taktiği genelde topa sahip olmak istediğim zaman yapıyorum. Yani iyi rakiplere karşı oynamaya çalışıyorum. Gerçi neredeyse çok az oynadım ama oynamam gerekiyor. 4-2-3-1 yani yine meta. Bunlara dediğim gibi orta için ceza sahasında gir de verebilirsiniz. Ben vermemişim ama yani tamamen sizin oyun stilinize bağlı aslında. Yani orada bir fazlalık olmak istiyorsanız ya da ne bileyim yani kanatlardan etkili geliyorsanız orta için ceza sahasına gir verebilirsiniz. Yani buradan gelirken o adamın Robbie Keane'in içeri girmesi size orada ekstra bir gol fırsatı sağlayacaktır. Burada yine Uribe'de defansif olan adamda öyle söyleyeyim. Merkezi kapat, ataklarda geride kal var. Daha ofansif olan da sadece merkezi kapat var. Ataklarda geride kal vermiyorum ki 4-2-3-1 zaten biraz dengeli bir taktik diyeyim. Yani defansif değil de daha dengeli bir taktik. O yüzden iyice atakta defansa gömülmemek için buna ataklarda geride kal vermiyorum. Bekler yine 4-2-2-2'deki gibi ataklarda geride kal ve bindir. Çünkü önleri açık. Daha çok Robbie Keane ve Neres daha merkeze yakın oldukları için önlerindeki alanı kullansınlar diye bindir veriyorum beklere. Ve bir tane de ne var? 4-2-4 topyekün hücum taktiği var abi. Sürekli baskı, hızlı oyun kur. Genişlik fazla dokunmadım. Derinlik 80'de daha da arttırabilirim gerçi. Ceza sahasına yüklen. Bunlar sonda. Diziliş zaten bu şekilde. Bunlara ne vermişiz? Kanatlarda bir şey yok. Bunlarda göbekte kal, ileride kal vermişim forvetlere. Bunda yine bir şey yok. Bu sefer ikisinde aynen birinde ataklarda geride kal, merkezi kapat. Yani Uribe'de kısacası defansif olan adamda hep ataklarda geride kal, merkezi kapat vermişim. Bunda sadece merkezi kapat. Beklere de bir şey vermemişim. Ataklarda geride kal falan hiç vermemişim. Çünkü artık gol atmamız lazım. Bu gol atma taktiği yani. O yüzden hiç ataklarda geride kal, merkezi kapat yok. Bir tek Uribe'de var. Bir de defanslarda. Yani bu taktik beni çok kurtardı bu arada. Siz de yapabilirsiniz. Yani bayağı iş gördü. Deneyin. Bence mutlaka deneyin. Evet, taktikler bu şekildeydi. Başka anlatacağım bir şey yok zaten. Şu oyun içindeki o yönlendirmeli koşu nasıl görünüyor onu da göstereyim ben size. Sonra videoyu bitirelim. Evet, Santra moduna girdim. Start'a bastım. Bu ekranı zaten siz de göreceksiniz. Yani online'da da Start'a bastığınızda böyle. Antrenöre giriyorsunuz. Ben de şu anda gizli. Bu bende tabii açık, yani Santra modunda gizli. Bunu açık kullanıyorum ben. Burada bu mekanikler, şunlar kapalı. Bakın yönlendirmeli koşu göstergesi var. Şurada görün, bakın en sağda görünüyor. En sağdaki karede. Bakın oyuncunun önünde mavi ok. Bunu eğer açık yaparsanız, nerede gitti? Yanlış yaptım. Aynen. Şunları kapat. Aynen, bunu açık yaptığınız zaman
o mavi ok oyuncunun nereye koştuğunu görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik ama ayarların bu şekilde olması lazım. Şimdi ben size göstereyim. Bakın şimdi yukarıdaki defansı koşturdum. Hemen sağ nolu yukarı çevirdim çapraza. Gördüğünüz gibi oraya doğru koşuyor. Stoperi koşturdum. Hop aşağı çektim sağ nolu. Gördüğünüz gibi gittiği yönü gösteriyor. Yani bu şekilde oradaki ayarın açık olması lazım. Göster, mekanikler. Şunları da açabilirsiniz ama çok kafanız karışır oyun içinde. Sadece yönlendirmeli koşu göstergesi olsun. Gerisi önemli değil. O ayar da bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.